Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap sunumuyla huzurlarınızdayım. Bugün size Giorgio Agamben'in Yaratım ve Anarşi, Sanat Eseri ve Kapitalizm Dini isimli kitabını takdim etmeye gayret edeceğim. E, Şimdiden çayınızı, kahvenizi almanızı, böyle güzelce hani odaklanmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Ketebe'nin bu teori yayınlarını çok beğeniyorum ve gene bol alıntılı bir kitap olacak. Ee, Yani böyle bazı kitaplar var arkadaşlar. Zaten takdim edişimden de siz anlıyorsunuz. Daha fazla örnek verebiliyorum. Daha fazla şey ifade edebiliyorum. Onlar çok anladığım konular. Yani gerçekten içselleştirdim. Ama bu tarz konuları ben de hani anlasam bile aktarımda çok sıkıntı çekiyorum. Hani somutlaştırmada bazen sorunlar yaşıyorum. Belki yanlış anlıyorum. Hani bu tarz kitaplarda bana yardımcı olursanız şimdiden sevinirim. Elimden geldiğince alıntıları yapacağım, yorumlamaya çalışacağım, gayret edeceğim. Herkese şimdiden kolay gelsin. Yaratım ve buyruk verme Batı kültüründe iç içe geçmiştir. Buna göre Tanrı bir buyrukla dünyayı var etmiş ve sonrasında 10 emir olarak bilinen buyrukları vermiştir. Arke ya da kökende her zaman için bir buyruktur ve bir başlangıç, her zaman için yöneten ve hükmetme bağlayan temel ilkedir. Bu durum Tanrı'nın dünyayı yaratmakla kalmayıp sürekli yaratma yoluyla idare etmeye de devam ettiğini söyleyen teoloji için de böyledir. Teoloji için de böyledir. Başlangıç ve yaratımın, emir ve iradenin birlikte toplumun bir birliği için olmazsa olmaz bir stratejik aygıt oluşturduğunu savunan felsefi ve siyasi gelenek içinde. Tam bu noktada yaratım ve anarşi, eser ve yaratım kavramlarına dair kararlı bir arkeolojik inceleme yoluyla bu aygıtı devre dışı bırakmaya amaçlayan çarpıcı bir girişim ortaya koyuyor. Öyle ki Giorgio Agamben anarşik bir çıkış yolu arayışında en ince ayrıntısına kadar arkeyi keşfe çıkıyor ve kitabın son bölümünde anarşi iktidarın gizli merkezi olarak beliriyor. Böylece hem temel ilkeyi hem de bu ilkenin buyruğunu alaşağı edebilecek bir felsefi düşünceyi mümkün kılmak amacıyla bu gizli merkez gün yüzüne çıkarılıyor. Allah kolaylık versin. Epey uğraştıracak bir kitap arkadaşlar. Giorgio Agamben kimmiş? 1942'de Roma'da doğdu. İtalyan felsefesi ve radikal siyaset teorisinin önde gelen isimlerindendir. Çalışmaları günümüz Anglo-Amerikan entelektüel dünyasındaki birçok disiplin üzerinde derin bir etki yaratmıştır. İstisna hali ve kutsal insan gibi kavramları literatürde kazandırmasıyla ünlüdür. Başlıca çalışma alanlarında sayılabilecek biyopolitikaya Michel Foucault'dan sonra en önemli katkıları yaptığı kabul edilir. Demin o arkeolojik dedi de o arkadaşlar, hani onu belirtmeyi unuttum. Arkeoloji derken böyle bizim klasik anladığımız toprak kazma, eski çağlara ait buluntular bulma değil. Michel Foucault'un yaptığı manada kelime ve düşün dünyasında derinlere, tarihe giderek incelemeler yapma gibi. Arkeolojiyi o manada kullanıyor. Agamben'in felsefi düşünceleri en fazla etkileyen çağdaş filozoflar Martin Heidegger ve Walter Benjamin olmuştur. Aristoteles, Emil Benveniste, Carl Schmitt ve Hannah Arendt miras aldığı kanonik isimler arasında sayılabilir. Bu felsefi mirasın ötesinde Agamben'in Tevrat ve İncil metinleri, Yunan ve Roma hukuku, Midraş edebiyatı ile Dante, Hölderlin, Kafka, Picasso ve Caproni üzerine çalışmaları olmuştur. Türkçe'ye çevrilen eserleri şunlardır: Nesir fikri, gelmekte olan ortaklık, kutsal insan ve egemen iktidar ve çıplak hayat, tanık ve arşiv, Auschwitz'ten arta kalanlar, açıklık, insan ve hayvan, dünyevileştirmeler, istisna hali, şeylerin işareti. Bunların çoğu arkadaşlar kanalda bir Giorgio Agamben külliyat videomuz var bizim, bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bir kitap incelememiz de var. Yani kanalımızda Agamben yeni değil. Bir külliyat videosunda şuradakilerin neredeyse tamamı var. Bir iki eksik var. Onlar okunmuş hali var. Bir de kitap incelemesi var diye hatırlıyorum. Bu ikincisi olacak. Elimde de hala birkaç kitabı var. Onları da isterseniz takdim ederim. Sunmaya gayret ederim. Ali Karatay çevirmiş. Ön söz: 1. bölüm sanat eserinin arkeolojisi, 2. bölüm yaratma eylemi nedir, 3. bölüm temellük edilemez olan, 4. bölüm bir din olarak kapitalizm. Bakalım. Yaratım ve anarşi. 1.
Sanat eserinin arkeolojisi. Buraya bir not düşmüşüm. Avrupa nedir? Sadece bir fikir ve geçmiş. Sahip olunma. Osmanlı, Türk nedir? İsmet Özel'e atıf yapmışım, anlamadım. Bir bakayım. Bana öyle geliyor ki Avrupa kelimesinin bir anlamı varsa bile bugün artık açıktır ki bu anlam siyasal, dinsel, hele de ekonomik bir içeriğe haiz değildir. Bu anlam belki şu gerçeğe dayanabilir. Kendileri için geçmişin tamamen farklı bir anlam taşıdığı, mesela Asyalıların ve Amerikalıların aksine Avrupalılar kendi hakikatlerine ancak geçmişle yüzleşerek, tarihleriyle hesaplaşarak ulaşabilir. Zaten Avrupa fikri Avrupa için bir şey ifade ediyor. Yani onları tanımlıyor çünkü. En çok onlar ihtiyaç duyar. Doğru. Aşağı yukarı Avrupa ne kadar Avrupa artık? Avrupa fikri ne kadar geçerli? Tartışılır. Avrupa kendisini bütün bir tarihiyle yüzleştirme ve bu yüzleşmeden yeni bir hayat devşirme kapasitesine sahiptir. İnşallah. Bu sebepledir ki Avrupa'nın yaşamakta olduğu kriz, Avrupa üniversite kurumlarının yerle bir edilmesinin ve kültürünün giderek müzelik hale gelmesinin de açıkça gösterdiği gibi ekonomik, ki ekonomi bugün bir kavram değil, bir şibbolettir. Şibbolet ne la? Bir sorun değil, bir geçmişle ilişki krizidir. Yani şibbolet. Bir grubu diğerinden ayıran, aidiyet belirleyen herhangi bir gelenek ya da davranış biçimi. Genellikle de özel bir şekilde telaffuz edilen bir ifade. Hatta tek bir sözcük. Birini bir yerden ayırt ediyorsun. Yani Avrupa için gösterdiği gibi ekonomik, ki ekonomi bugün kavram değil, şibbolettir. Yani diğerlerinden ayıran bir yaklaşımdır. Bir sorun değil, bir geçmiş krizidir. Doğru. Demek ki sanat eserinin arkeolojisi ifadesi sanat eseriyle kurduğumuz ilişkinin bizzat kendisinin bugün bir sorun haline geldiği varsayımına dayanır. Çok güzel. Yani arkeoloji dediğin şey, yani eğer bir sanat konusu, bir sanat eserinin arkeolojisi diye bir şeyden bahsediyorsan o sanat eseri artık toprak altında kalmış gibi düşünün arkadaşlar. Çok eskilerde kaldığı için. Dolayısıyla artık problem olduğu için arkeolojisi yapılabiliyor. Hala geçerli meri bir şey olsa o sanat eseri güncel olur, kullanılır, değil mi? Estetik kavramlar içinde incelenir. Ama arkeolojisi incelendiğine göre çoktan bir sorun haline gelmiş ve eski hale gelmiştir. Yani Avrupa dediğimiz şey de aslında arkeolojisi yapılan bir şey olduğuna göre fikir olarak demek ki artık günümüzde geçerliliğini yitirmiş, tarihin eskilerinde kalmıştır ve Avrupa'nın bugün yaşayan insanları bununla ne kadar yüzleşebilecektir. Asıl mesele budur. Guy Debord'un Guy nasıl okunuyor bilmiyorum. Debord'un zamanın sanat sorununa dair kendi duruşunu özetleme şeklinde bu yaklaşım net olarak görülür. Sürrealizm sanatı imha etmeden sanat yapmak istiyordu. Biz ise aynı anda hem sanatı imha etmek hem de sanat yapmak istiyoruz. Burada imha edilmesi gereken şeyin eser olduğu açıktır. Ama sanat eserinin başka bir şey adına imha edilmesi gerektiği de aynı ölçüde açıktır. Sanatın kendi içinde eserin ötesine geçen bir eserde değil, hayatın içinde realize edilmesi gereken bir şeydir bu. Nitekim durumcular eserler değil, durumlar üretmek istiyorlardı. Sanatçılar ve satıcıların çıkarları uğruna kendileriyle çelişerek eser için bir para talep etmeye devam etmelerine rağmen sanat bugün kendisini esersiz bir etkinlik olarak sunuyorsa bu tam olarak sanat eserinin eser olma vasfına hiç kafa yorulmamış olması sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu yüzden özellikle önemli gördüğüm 3 uğrak üzerinde bazı düşüncelerimi ifade etmekle yetineceğim. 1. Öncelikle aşağı yukarı Aristo'nun yaşadığı dönemin, yani milattan önce 4. yüzyılın antik Yunanistan'ında olduğumuzu varsaymamız gerekiyor. O tarihsel uğrakta sanat eserinin daha genel olarak eserin ve sanatçının durumu nedir? Bugün alıştığımız halinden çok farklıdır. Sanatçı tüm öteki zanaatlar gibi teknitai olarak, yani bir teknik uygulayarak bir şeyler üreten insan olarak sınıflandırılır. Yani burada tamamen nasıl ki mimar, mühendis o dönemlerde ev yapıyor. Ayakkabı ustası ayakkabısını, sandaletini ürerken ya da kılıç ustası kılıcı yaparken belli zanaatin şartlarına uyarak yapıyor. Tekniğe uyarak yapıyor. Sanatçı dediğin şey de aslında sadece tekniğe uyarak bir şeyler yapıyor. Bir yaratıcılık unsuru o zaman yok. Onu vurguluyor.
Ne var ki gerçekleştirdiği etkinlik asla bu şekilde değerlendirilmeyip her zaman ve yalnızca üretilen esere göre değerlendirilir. Hukuk tarihçilerini çok şaşırtan şu olgu bunu doğrular. Sanatçının alıcısıyla yaptığı sözleşmede gerekli emek miktarından asla söz edilmez. Yalnızca sanatçının sağlaması gereken eserden bahsedilir. Tam bir meta durumu var yani. Yunan'da sanat, estetik ve iş konusu özet demişim arkadaşlar. Bu sıra dışı pasajın üzerinde biraz daha duralım. Yunanlıların sanatçı ya da zanaatçı bağlamında neden esere öncelik verdikleri artık daha iyi anlayabiliyoruz. Bir şeylerin üretildiği etkinliklerde enerjiya yani hakiki üretkenlik bizi ne kadar şaşırtırsa şaşırtsın. Sanatçıda değil eserde cisimleşir. Yani bugünkü gibi ben sanatçıyım istediğimi yaparım deyip de eserinden bağımsız bir durum yok arkadaşlar. Senin bir önemin bile yok. Yani sanatçı diye bir kavram yok aslında. Eser var sadece. Ha o eseri yapana da bir sanatçı teknik manada da olsa bir eser sahibi deniyor ama asıl mesele, asıl burada süje, özne eserin kendisi. Sanatçının zihin dünyasıyla şu an bağlantımız yok. Bir şeylerin üretildiği etkinliklere, enerjiye yani üretkenlik bizi ne kadar şaşırtırsa cisimleşir. İnşa faaliyeti evde, dokuma eylemi dokunan şeyde cisimleşir. Keza artık Yunanlıların neden sanatçılara çok hürmet göstermediklerini de anlayabiliyoruz. Tefekkür yani bilme eylemi tefekkür eden kişide vücut bulurken sanatçı amacını yani telosunu kendisi dışında eserde bulmuş insanlardır. Yani sanatçı hiçbir zaman kendi telosuna sahip olmayan entelektiyadan yoksun, temelde tamamlanmamış insandır. Bundan dolayıdır ki Yunanlılar teknites sınıfına giren insanları bana usos, önemsiz, çok da saygı duyulmayan insanları ifade eder olarak görür. Yani sanatçı dediğin şey bana usos, önemsiz, çok da şey değil. Yani teknik sınıfa giriyor. Sanatçı dediğin adamın ayakkabıcıdan farkı yok. Bu elbette ki Yunanlıların bir kunduracı ile Fidias, antik Yunan ünlü heykeltıraşı arasında fark göremedikleri anlamına gelmez. Bence görmüyorlardı. Fakat onların nazarında bu ikisi de kendileri dışında bir amaç yani kunduracı için amaç kundura iken Fidias için Pantheon tapınağının heykelleri edinmiş insanlardır. Her halükarda enerji ağları kendilerine ait değildi. Demek ki sorun estetik değil metafizik bir sorundu. Çok önemli. Mükemmel enerjiye ya da faaliyet esersiz olan ve failde konumlanandır. Nitekim antik Yunanlılar bir şeylerin üretildiği resim ve heykel gibi artes in effectu yani ne demek bir eser üreten bir eserde cisimlesen sanatlar ile gibi artes in effectu ile icralarıyla tüketilen dans ve pandomim gibi artes actuose yani performansta cisimleşen, performans içinde kendi amacını gerçekleştiren sanatlar. Arasında bir ayrım yapıyorlardı. Yani buradaki ayrım sen bir şeyi performans mı yapıyorsun yoksa yapıyorsun sunuyor musun? İnsanoğlunun işi logosa göre ruhun enerjiyasıdır. Yani bir kez daha bir eserden yoksun ya da eserin bizzat icraya tekabül ettiği etkinliktir. Çünkü o zaten hep iş başındadır. İnsandan cisimleşen özne olma halinin geçişi. İnsanda cisimleşen özne olma haline geçişi demişim. Bir sanat eseri anlayışını kendi anlayışımızla karşılaştırırsak bizi antik Yunanlılardan ayıran şeyin başlangıcını Rönesans'la ilişkilendirebileceğimiz yavaş bir süreç içinde. Sanatın bir noktada enerjiyaları kendileri dışında bir eserde cisimleşen etkinlikler alanından çekilip bilme ya da praksis gibi kendi enerjiyalarını kendi içlerinde barındıran, kendi içlerinde iş başında olan etkinlikler alanına taşınmış olmasını diyebiliriz. Sanatçı artık mecburen kendi tamamlanmasını kendisi dışında bir eserde arayan bir banausus yani gereksiz, önemsiz bir iş yapan biri değildir. Tefekkür eden insan örneğinde olduğu gibi artık yaratıcı etkinliği için itibar ve ustalığın kabulü talebinde bulunur. Yani artık sen ürettiğin şeyden kendine özne, ben burada düştüğüm notu, özne artık senin ürettiğin heykel, ayakkabı, kundura bir şey değil, bina değil. Özne kendin oluyorsun, insan oluyor, sanatçı oluyor.
Sanatın eserde değil, sanatçının zihninde, daha doğrusu eserini realize ederken kafasındaki fikirde cisimleştiği şeklindeki anlayışın, ki Erwin Panofsky bu konuda parmakla gösterilecek bir çalışma kalemi almıştır, ortaya çıktığı andır. Bu anlayışın gücü ilahi yaratılışı model almasında yatar. Aquinas tıpkı bir evin ve o evin mimarının zihninde bir fikir formu olarak önceden var olması gibi Tanrı'nın da dünyayı zihnindeki model ya da fikre göre yarattığını yazar. Ara dönem geçiş öncesi zihinde gerçekleşen tecessüm. Direkt şeyi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Agamben abi burada süreci anlatmış. Ben de onu anlatmaya çalışmışım. Yani önce bir doğrudan insan olmadı. Önce bir zihne geldi. Ara dönem. Şayet sanatçı kendi içinde yani enerji yasına sahipse ve esere olan üstünlüğünü böylece tasdik edebiliyorsa eser bir anlamda onun için arizi bir hal alır. Ve gerçekleştirdiği yaratıcı etkinliğin bir bakıma gereksiz bir hatırlatıcısına dönüşür. Yani gerçek eser sanatçının zihnindeyse zihninden yola çıkarak zihnindeki sanat eseri imgesinden yola çıkarak ortaya koyduğu somut varlık aslında sadece bir hatırlatıcı oluyor. O hatırlatıcı da daima eksik kalıyor falan filan diye daha ileride sanat akımlarında bu da görülecek. Dışa vurumculuk falan filan da. Ama asıl önemli olan sanatçının zihni. Zihinde gerçekleşen sanat üretimi gereksiz kıldı. Sanat eserini gereksiz kıldı demişim. Antik Yunan'da sanatçı eser varsayımının tuhaf bir hatırlatıcısı iken modernitede eser bir bakıma sanatçının yaratıcı etkinliğinin ve dehasının tuhaf bir hatırlatıcısıdır. Çok güzel ya. Bir şeyler değişti arkadaşlar. Antik Yunan'da eser bunu yapan biri var diye hatırlatırken artık sanatçı onu sadece hatırlatırken ve eser asıl olarak cisimken, süjeyken artık eser sadece asıl sanatçıyı hatırlatır hale geldi. Bu noktada benim hipotezim şudur. Ergon ve enerjiya, eser ve yaratıcı faaliyet. Her ikisinde de ortak unsur olan sanatçıyla birlikte modernitenin sanat makinesi şeklinde isimlendirmesi önerdiğim şeyi oluşturan, tamamlayıcı nitelikte ama açıklanması zor nosyonlardır. Demek ki eseri, sanatçıyı ve faaliyeti birbirine bağlayan bir tür Borromean düğümüyle karşı karşıyayız ve bütün Borromean düğümlerinde olduğu gibi bütün düğümü geri tekrar düğümlenemez şekilde çözmeksizin bu üç unsurdan herhangi birini düğüm dışına çıkarmak mümkün değildir. Liturya nedir diye not düşmüşüm buraya. Litürjik hareket var arkadaşlar. Avantgard pratik bir lituryanın sanatsal hareketler ile litürjik hareketlerin bu şekilde yan yana getirilmesi abeste iştigal değildir. Kassel'in doktrini temelde litüryanın yani laos, halk ve ergon, iş, eser kelimelerinin birleşmesinden oluşan Yunanca leiturgia teriminin kamu hizmeti ya da performansı anlamına geldiği iyi bilinir. Bu demekmiş. Kamu hizmeti ve performansı. Özünde bir gizem olduğu fikrine dayanır. Yani litürjik bir aksiyo, bir performanstır ve failleri de İsa ve onun gizemli bedeni yani kilisedir. Ve hiç kuşkusuz bu eylem belirli bir praksistir ama aynı zamanda en evrensel ve doğru insan etkinliğini de tanımlar ki bu etkinlikte söz konusu olan şey onu gerçekleştirenlerin ve ona katılanların kurtuluşudur. Kassel'e göre aslında liturya, mesele kutsal komünyon ayini, mesela kutsal komünyon ayini, hani kamusal olarak kamusal performans diyebiliriz arkadaşlar liturya. Hani hem buradaki alıntıdan hem de buradaki tanımdan anladığımız kadarıyla hani kamusal, herkesin birlikte kamu alanında yaptığı ortak faaliyet. Hani bir pandomim sanatçısı ya da dansçı tek başına bireysel sanatını icra eder ya. Aslında burada anlatılan da bütün bu dinsel ayinlerin birden fazla kişinin bir araya gelerek ortaya çıkardığı kamusal bir gösterim, temsil diyebiliriz. Mesela kutsal komünyon ayini kurtarıcı olayın bir temsili ya da anması değildir. O başlı başına bir olaydır. Kendinde sanat eseridir yani. Yani karşı karşıya olduğumuz şey öykünme anlamında bir temsil değil. İsa'nın kurtarıcı eyleminin yani Heistat'ın onu ifade eden semboller ve imgeler yoluyla fiilen mevcudiyete getirildiği bir yeniden sahnelenmedir. Yani çok güzel anlatmış hocam.
Hani orada İsa'ya o ayin sırasında toplu trans halinde gelen ve herkesin aynı şeyi yapması, bir gösteri ortaya koyması aslında bir tekrardan canlandırmadır diyor. Anma değildir diyor. Dine dair bu gizem odaklı yaklaşımdan yola çıkarak şu hipotezimizi takdirlerinize sunmak istiyorum. Kutsal liturya, yani kamusal sunum, kamusal hareket, ayin, eylemi ile avantgard sanatın ve çağdaş olarak adlandırılan sanatın praksisi arasında basit bir analojiden, yani benzeşimden fazlası vardır. Sanatçılar bilhassa sembolizm, estetizm, dekantanizm gibi muğlak terimlerle tanımlanan sanat ve edebiyat alanlarına dahil olan sanatçılar daha 19. yüzyılın sonlarında liturjaya özel bir ilgi göstermeye başladılar. Kassel'e göre nasıl litürjik tören kurtarıcı olayın bir taklidi ya da bir temsili değil de bizzat kurtarıcı olay ise 20. yüzyıl avantgardının ve bunların çağdaş türevlerinin praksisini tanımlayan şey de gerçekten pratik bir iddia adına taklitçi temsili paradigmanın kesin olarak terk edilmesidir. Bu etkinin sanatçının ahlaki nitelikleri üzerinde gerçekleşmediği bir mutlak performans, bir saf litürya halidir. Bu noktada sanat eserini arkeolojisindeki 3. durağı, 1. durak Yunan'dı, 2. durak Rönesans'ta artık özneden sanat eseri. Yani bu sanat eseriyken bunu yapana, insana geçti sanat eseri arkadaşlar özne olarak. 3. uğrağımızda artık 1916 yılı New York'a gidelim demiş hoca. Duchamp sanatın önünü kesen şeyin tam olarak sanat makinesi olarak tanımladığı şey olduğunu ve bu makinenin avantgardların litüryasında kritik eşik sınırlarına ulaştığını anlatmıştı. Peki Duchamp bu eser sanatçı faaliyet makinesinin imhası ya da en azından işlevsiz bırakılması için ne yaptı? Herhangi bir kullanım eşyasını, mesela bir pusuara alıyor ve bir müzede sergilemek suretiyle onu kendisini bir sanat eseri olarak sunmaya zorluyor. Haliyle yabancılaşma ve şaşkınlık etkisinin devam ettiği kısa bir süre hariç aslında mevcudiyete gelen hiçbir şey yoktu. Ortada bir eser yoktu çünkü karşımızdaki şey endüstri imalatı bir kullanım nesnesiydi. Ortada bir sanatsal faaliyet de yoktu çünkü püsuarın üstüne ikonik bir takma adla imza atan kişi bir sanatçı olarak değil, olsa bir filozof ya da eleştirmen veya Duchamp'ın sevdiği tabirle nefes alıp veren biri. Sıradan bir canlı varlık olarak eylemde bulunuyordu. Yani geldiğimiz aşama bu. Yani Agamben'i okumayı seviyorum çünkü mesela size de hani bu konularda eğer okuma yapmadıysanız ya arkadaş postmodern sanat nedir? Adam pisuara koymuş, bu sanat mı falan. Şimdi biz aslında o noktada şey diyorum ben. Bu tabii bu tarz kitapları okuyup anladıktan sonra şey diyorum. Arkadaşlar sanat adına hani işte çok geyikleri dönüyor. Siz de görüyorsunuz sosyal medyada. İşte bir şey yapıyor sanat falan filan. Mevzu şu zaten. Artık sanat toplum için falan değil. Hani genelde sanat toplum için midir? Sanat için midir tartışmasını bir yapacaksın. Bir toplum olarak ve konjonktürel durum olarak sanata bakacaksın. Sanat o dönemde toplum için mi? Yoksa sanat sırf kendi için mi? Sanat ifadesi kendi kendisini ortaya koymak için mi yapılıyor? Eğer ki ben günümüzde böyle olduğunu düşünüyorum. Artık sanat eserleri sadece sanat için ve çok dar sanatçı bir mecra için. Yani kendileri için yapılan bir faaliyet. Yani toplumla çok bir alakası kalmadı sanatın. Estetik duygular hala olabilir. Hala biz bir manzara resmi, kedi köpek resmi ya da güzel bir fotoğraf gördüğümüzde sevebiliriz. Bu bizim için sanat olabilir. Ama sanat camiasının bugünkü trendlerinde bizim anladığımız manada sanat artık sanat için yapılıyor. Ve sizin o aslında eleştirdiğiniz birçok yapının burada püsuar başka bir yerde başka bir şey olur yani abuk sabuk bir şey koyuyor bu sanat diyor ya mesela biri ve siz buna dalga geçiyorsunuz ya siz toplumsunuz biz toplumuz biz avamız yani biz bunlardan çok uzak insanlarız oradaki yapılan sergilerin çoğu başka sanatçılar için ya da sanatın içinde bulunduğu duruma bir eleştiri ya da ona bir fikir vermek adına yapılıyor yani sanat için yapılıyor orada seninle alakası yok ama sen o olayı sanki sanat hala bugünkü konjonktürde toplum için yapılıyormuş topluma bir şeyler ifade ediyormuş gibi üzerine alırsan ve toplumun bir ferdi olarak buna bir yaklaşım sergilersen büyük hatayı orada yapıyoruz biz ben diyorum ki ya üzerine alınma. Yani oradaki o eserler, müzeler, bir şeyler var ya hani geziyorlar, bakıyorlar, siz dalga geçiyorsunuz. O konunun sizle alakası yok arkadaşlar. Siz üzerinize alınmayın. Buradaki püsuar örneğinde olduğu gibi. Yani şimdi şu bağlamda okuyunca
Yani bir pisuarın sanat eseri olur mu deyince o adamın belki bunu sanat eseri olarak değil, sanata bir başkaldırı. Dunham abinin, ki ben bu abinin galiba birkaç kitabını okudum. Hani sanat için yapmadığını ya da sanata bir eleştiri olarak yaptığını biz anlayabiliyorum mesela ben. Çünkü bakınca bu çerçevede vay be diyorsun, gerçekten sanat algısında, sanat arkeolojisinde Michel Foucault'un ya da Agamben abinin dediği gibi çok önemli bir noktayı temsil ediyor adam. Düşünsene, yani ilk önce sanat eseri varmış, sonra insan sanatçı olmuş, şimdi bambaşka bir seviyeye gelmişiz. Yani eser sanatçı faaliyet makinesine, yani çok eleştirel bir yerden olaya yaklaşıyor. Aslında seninle belki bir yerde de aynı, yani ne kadar saçmalığa geldiğinizi çok bilinçli ve bilimsel bir yönden kendi açısından yapıyor. Ama sen gidip pisuardan tuvaletten sanat eseri mi olur ha 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 diyorsun. Ya olmaz, zaten o abi de olmayacağını biliyor büyük ihtimalle. Ama o abinin derdi ni sen anlayamıyorsun, ben anlayamıyorum. O yüzden çok takılmayın. Yani hülasası bu arkadaşlar. Olayın bizle alakası yok. O büyük büyük sanat. Hani sanki bir de şeyi anlamıyorum. Adam gitmiş o sanat galerisine. Sanki kendi üzerine vazife gibi de eleştiriyor. Yani anlamadığı belli zaten. Sen oraya zaten eleştirmek için gitmişsin. Ha, ben gitmiyorum mesela o tarz yerlere. Hani bir katalogları olur genelde sanat sergilerinin. Bakarım, ya bakarım, benlik bir şey yok burada, beni ilgilendirmiyor der, gitmem. Ya sen oraya gidiyorsun, ilgin varmış gibi, sanki o senin için yapılmış gibi bir de eleştiriyorsun. Yani tabii eleştirebilirsin de ben diyorum yani boş yere sıkmayın canınızı. Mevzunun sizle alakası yok. Yani biraz karıştırdım galiba ama kusuruma bakmayın. Ama ne demek istediğimi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. İkinci bölüm, yaratma eylemi nedir? Yaratma eylemi nedir başlığı altında Gilles Deleuze'ün 1987 Mart'ında Paris'te verdiği bir konferansı getiriyor. Deleuze orada yaratma eylemini bir direniş eylemi olarak tanımlıyordu. Her şeyden önce ölüme bir direnişti bu. Aynı zamanda Deleuze'ün Foucault tarafından analiz edilen disiplinler toplumlardan ayırmak için kontrol toplumları adını verdiği toplumlarda iktidarın icraatına aracılık eden enformasyon paradigmasına bir direnişti de. Her yaratma eylemi bir şeye direniştir. Ya buradaki tanımları açıklayayım mı arkadaşlar? Yani Foucault'un hani kontrol toplumu bilgi güçtür diyor Foucault bilgi arkeolojisinde. Toplumu yöneten devlet aygıtı diyor bilgiye sahiptir diyor. İnsanları o bilgiyle kontrol altında tutar diyor. Tahakküm aracıdır diyor işte şurada dedi. Neydi? İktidarın icraatına aracılık eden enformasyon, yani bilgi paradigması bir direniştir diyor bu abi de. Direnmenin bir tanımını vermeyen Deleuze görünüşe göre onu bir güce ya da bir dış tehdide karşı koyma şeklinde genel geçer bir anlamda kullanıyor. Direniş. Direnişi yalnızca bir dış güce karşı koymak şeklinde anlamak, yaratmak eyleminin kavranması açısından bana yeterli görünmüyor demiş hocamız. Deleuze, Abracadabra programında yaratma eyleminin yapısal olarak bir potansiyelin özgür bırakılmasıyla ilişkili olduğunu belirtmek zorunda hissetti. Bununla birlikte yaratma eyleminin özgür bıraktığı potansiyel kanımca eylemin kendisine içkin bir potansiyel olmalıdır. Tıpkı direniş eyleminin eyleme içkin olması gerektiği gibi. Potansiyel konsepti Batı felsefesinde ta Aristoteles'e kadar götürebileceğimiz uzun bir tarihe sahiptir. Aristoteles potansiyeli, yani dynamis, eylemin yani enerjiyanın karşısına koyar. Ama aynı zamanda bunları birbiriyle ilişkilendirir. Yani potansiyel, dinamik, eylem, enerjiya. Aristoteles yaratma edimi dediğimiz şeyi, ki ona göre bu edim daha çok tekniğen, yani en genel anlamıyla sanat ve zanaatlerin birleşmiş halidir, uygulamasına tekabül eder. Bu karşılıklılık üzerinden açıklar. Potansiyelden eyleme geçişi açıklamak için verdiği örnekler bu bakımdan manidardır. Mimar, yani oikodomos, kitaracı, heykeltıraş ama aynı zamanda dil bilgisi uzmanı ve genel olarak bir bilgi birikimi ya da tekniği olan herkes. Aristoteles bu potansiyele, yani sahip olmak anlamına gelen eko sözcüğünden türetilmiştir. Heksis adını verir. Habitus, yani bir kapasiteye ya da yeteneğe sahip olma manasında arkadaşlar. Aristo'nun görünüşte basit ama parlak tezi bu potansiyeli tanımlayan şeyin esas olarak kendisinin icra edilmeme imkanı olduğudur. Mimar inşa etmeme kapasitesine sahip olduğu ölçüde potansiyel sahibidir. Potansiyel eylemin askıya alınmasıdır. Bir mimarı bina inşa etmediği zamanlarda mimar saymaz. Bir doktoru mesleğini icra etmediği zamanda doktor demezdik argümanıyla itiraz eder.
Yani bir insan doktorluk yapmasa da doktorluk yeteneklerine sahipse, kabiliyetine sahipse doktordur. Ya da mimar, sanatçı. Bu Aristoteles olayı oradan geliyor arkadaşlar. Hani sanatçı sanat eseri üretmek zorunda değildir. Sanatçı sanat eseri üretme potansiyeline sahip olduğu için sanatçıdır. Zihninde vardır o. O kabiliyeti vardır. Bu potansiyeldir. Hani bizim çocuk şey gibi oldu. Bizim çocuk zeki ama çalışmıyor ya anlatmış arkadaşlar Aristoteles. Hani aslında çalışsa yani enerjisini verse yapacak. Zeki potansiyeli var demek. Ama çalışmadığı için o çıkmıyor ortaya. Onu anlatıyor. Bir mimar bina işletmesi falan itiraz eder. Demek ki burada söz konusu olan şey heksis, yani bir yokluk, yoksunluk üzerinde ustalık formunda var olan bir potansiyel varlık biçimidir. Faaliyet eylem halinde olmayan şeyin bir formu ya da mevcudiyeti vardır ve yokluk, yoksunluk halindeki mevcudiyet potansiyeldir. Yani potansiyeli var. Demek ki bu tez her türlü insani potansiyelin özgül müphemliğine vurgu yapar ve bu insani potansiyel kendi özgün yapısı içinde her daim kendi yokluğuyla ilişki halindedir. Ve daima ve aynı şeye atıfla olmak ve olmamak, yapmak ve yapmamak potansiyelidir. Aristoteles'e göre potansiyelin özünü teşkil eden şey bu ilişkidir. Potansiyel biçiminde var olan, yaşayan varlık kendi potansiyelsizliğine ehildir ve ancak bu şekilde kendi potansiyeline sahip olabilir. Her türlü insani potansiyel ortak kökenleri itibariyle potansiyelsizliktir. İnsanoğlu için her türlü olabilme ya da yapabilme kapasitesi yapısal olarak kendi yokluğuyla ilişki halindedir. Potansiyel sahibinin piyano çalma eylemi piyanistler için kesinlikle bir piyano eserinin icrasıdır. Fakat bu insanlar piyano çalmaya başladıklarında çalmama potansiyeline ne olur? Çalmama potansiyeli nasıl realize olur? Burada da bu var mesela. Sen bir şeyi yoklukla tanımlarsan icraata geçtiğinde, faaliyete geçtiğinde bu sefer öbür tersinden yokluğu tartışılır. Artık yeni bir bakış açısıyla yaratım ile direniş arasındaki, yani Deleuze'ün bahsettiği ilişkiyi anlayabiliriz. Her bir yaratma eyleminde dışa vuruma direnen ve karşı koyan bir şey vardır. Yani potansiyel bir şeyi ve o şeyin tam zıddını yapma kapasitesine sahip olmakla kalmayıp en derinlerinde hiç bitmeyen bir direnişi de barındıran müphem bir varlıktır. Şimdi de yaratma edimindeki direniş eyleminin daha somut bir analizini yapalım. Yaygın bir yanlış anlamanın aksine ustalık biçimsel bir mükemmellik değil. Bunun tam tersidir. Potansiyelin eylem içinde muhafaza edilmesi, mükemmel form içindeki kusurluluğun kurtarılmasıdır. Bir ustanın elinden çıkan bir resimde ya da büyük bir yazarın yazdığı bir sayfada yapmama potansiyelinin direnişi her başyapıtta mevcut kendine has karakteristik üslup olarak göze çarpar. İşte her esaslı eleştirel duruşun en nihayetinde üzerine inşa edildiği temel bu yapmayabilirliliktir. Bir beğeni hatasına aşikar kılan şey her zaman için yapma potansiyelinden ziyade yapmayabilirlilik seviyesindeki bir eksikliktir. Bu açıdan bakıldığında yaratma eylemini bireysel özneyi önceleyen ve aşan, kendine has olmayan unsur ile unsura inatla direnen kendine has unsur arasındaki karmaşık bir diyalektik olarak görmek mümkündür. Bir eserin üslubu yalnızca kendine has olmayan unsura, yani yaratıcı potansiyele değil, aynı zamanda bu unsur ve potansiyele direnen ve neredeyse onunla çatışan şeye bağlıdır. Bununla birlikte yapmama potansiyeli formu ve potansiyeli yadsınamaz. Bilakis tıpkı tarzın üslupla ilişkisinin bir karşıtlık içerisinden ibaret olmayıp, tarzın zaman zaman üslubu belirginleştirmesi gibi yapmama potansiyeli de sergilediği direniş yoluyla bir şekilde potansiyeli ve formu belirginleştirir. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Daha doğrusu Agamben abinin ne demek istediğini aktarabilmişimdir. Hani ben bu noktayı anladığımı düşünüyorum ama nasıl aktaracağımı işte bu tam şeyi çözemedim. Hani örneğin basit aklıma filmlerden falan şeyler geldi ama hani mesela sabretmek teslimiyet değildir. Sabretmek direnmektir. Teslim olmayı, hani mesela nasıl diyeyim, Gandhi'nin pasif direnişi var değil mi arkadaşlar?
Normalde pasif direniş nedir? Herhangi bir saldırı unsuruna barınmadan sabrederek mücadele meselesinin en bariz örneğidir, değil mi? Orada Gandhi o hareketi bir sanat eseri gibi düşünün. Yani o hareketi düşünün. İçerisinde aslında şiddet eylemini barındırıyor. Potansiyelinde var. Karşı verme potansiyeli var. Ama onu yapmamayı seçiyor. Hani potansiyel olarak, pasif olarak sabretmeyi seçiyor. Dışarıdan bakan buna bir insan ne diyebilir? Sabretmek, teslim oldu. Teslimiyetçi bir tavır aldı diyebilir. Ama teslimiyetçi tavır etmiyor. Sabrederek direniyor. Yani saldırmayı reddederek, potansiyelindekini açığa yapmayarak, çıkarmayarak aslında fiiliyatta, icraata geçiriyor. Bir şeyi yapmayarak icraata koymak. Yani şiddete başvurmayarak direnişi sağlamak, direnişi ortaya koymak. Normalde biz ne düşünürüz? Şiddete başvurarak direnişi göstermek. Hayır, tam tersinden. Haliyle potansiyelindeki yapmakla yapmamak meselesi önemli. Bazen potansiyelimizde dışa vurum olarak, dıştan görünüş olarak potansiyelin özüyle praksisi, yani dışarıda enerjiya diyor ya, hani pratiğe getirilmiş hali, hayata getirilmiş hali. Enerjiyası zıt görünebilir. Ama önemli olan o içindeki asıl barındırdığı unsur ve biraz da burada sanki amaç unsurudur. Sayfa 40'a geldik. Kendi eyleme ve eylememe potansiyeli üzerinde tefekkür eden ve bütün faaliyetleri içinde kendisini çalışmaz, işlemez kılan bir hayat salt var olmaktan, yaşanmaktan öte hiçbir şey var olmaz. Bundan dolayıdır ki Batı felsefesi geneliğinin tefekkür hayatına ve çalışmamaya atfettiği temel fonksiyonun şu olduğunu anlayabiliyoruz. Canlı varlığın özgül iş ve işlemleri işlemez kılmak suretiyle, bunları deyim yerindeyse avara kasmak gibi boşa çalıştıran ve böylece deyim yerindeyse onları mümkünlere açan has olarak insani praksis. Bu bakımdan tefekkür ve çalışmama antropojeniğin metafizik uygulayıcısıdırlar ve insan denen yaratığı her türlü biyolojik ve sosyal yazgıdan ve önceden belirlenmiş her türlü görevden kurtarmak suretiyle onu alışkanlık olarak siyaset ve sanat dediğimiz özel bir çalışma yokluğu içinde müsait hale getirirler. Bu noktada çalışmamanın poetikasıyla kastettiğim şeyin biraz daha netleştiğini umuyorum. Esasını bütün insani işlerin çalışmaz, işlemez kılınmasını oluşturduğu bu faaliyetin en güzel örneği belki de şiirdir. Şiir dil içinde yürütülen ve kendi iletişimsel ve bilgilendirici işlevini, bunları yeni bir mümkün kullanma açmak için devre dışı bırakıp işlemez kılan bir faaliyet değilse nedir? Yani burada normalde dil ne için vardır arkadaşlar? İletişim için, bilgi aktarmak için vardır. Ama şiir ne? Bilgi aktarmaktan ziyade bir duyguyu hissettirmek adına yapılıyor ve genelde şiirler herkese başka bir şey ifade ediyor. Özellikle böyle çok karmaşık, üslubuna göre karmaşık anlaşılmaz şiirlerse her okuyan başka bir şey yapıyor. Haliyle ne olmuş oluyor? Dilin amacı bilgi iletmekken şiirde ne oluyor? Bilgi iletmemek amacıdır. Hani ne diyor burada? Bunları yeni bir mümkün kullanıma açmak için devre dışı bırakıp işlemez kılan bir faaliyet değil de nedir diyor. Ama şiirde bu bir sanat. Şiirin söyleme potansiyeli için başardığı şey siyaset ve felsefede eyleme potansiyeli için başarmalıdır. Siyaset ve felsefe ekonomik ve sosyal faaliyetleri işlemez kılmak suretiyle insan bedeninin neler yapabileceğini gösterip onu yeni bir mümkün kullanıma açar. Spinoza şeylerin özünü, varlığını sürdürme arzusu konatusu olarak tanımlıyordu. Yani Latinceymiş, bir şeyin varlığını sürdürmek ve kendisini geliştirmek için sahip olduğu içsel eğilim, sergilediği efor ve çaba, yaşamak için harcadığımız çaba arkadaşlar. Konatus. Bu büyük düşünüre küçük bir şerh düşmem mümkünse artık bana öyle geliyor ki yaratma eyleminde olduğu gibi bu Spinozacı görüşe de küçük bir direnişe dahil etmemiz gerekiyor derim. Hiç kuşkusuz her varlık varlığını sürdürmeyi arzular ve bunun için gayret sarf eder. Fakat aynı zamanda bu arzuya direnir de. En azından bir an için bu arzuyu işlemez kılar ve onun üzerine tefekkür eder. Bir kez daha bu arzuya içkin bir direniş, faaliyete içkin bir işlememe halidir.
Üçüncü bölüm temellük edilemez olan. Bu son derece vakitli yani timely ve aynı zamanda modası geçmiş untimely kavram yoksulluktur. Son derece günceldir çünkü her yerdedir. Vakti geçmiştir çünkü yoksulluk mutlak değersizlikle örtüştüğü ölçüde zamanımızda yalnızca tam zıttı düşünülebilmiş gibi görünür. Zenginlik ve para. Doğru. Biliyoruz ki yoksulluk Fransiskenler tarafından en güzel şey yani en yüksek yoksulluk olarak tanımlandığı gibi yaşadıklarını iddia ettikleri yaşam biçimiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyordu da. Açık ve net bir her türlü mülkiyet biçiminden feragat meselesiydi bu. Bartolus o eşsiz zekasıyla mülkiyeti reddetmenin gerçekte insanın bütünüyle hukuk dışında var olabileceğini iddia etmek anlamına geldiğini sezmişti. Çok güzel yerden sezmiş herif. Çünkü düşünürseniz arkadaşlar herhangi bir mülkiyet olmadan, burada biraz komünist gibi görünebilirim size ama gerçekten şöyle bir düşünün. Bütün hukuk sistemi neyin üzerine aslında? Bir şeylere sahip olup olmamak üzerine. Medeni hukuk bile öyle arkadaşlar. Hani medeni hukuk genelde insanlar arasındaki ilişkileri, aile hayatını falan düzenliyor ama hani olaya şey açısından bakın. Yani bugünkü gönül meselesi olarak bakmayın da hani eşinizle aranızdaki mesele ya da çocuklarınız hukuku aslında şey demek. Ben sana aitim, sen bana aitsin. Bu çocuklar bize ait. Hep bir aitlik aslında hukuk. Medeni hukuk bile, en insani hukuk. Zaten iş hukuku, borçlar hukuku onları söylemiyorum bile. Yani abi gerçekten şeyi çok iyi yakalamış. Bir şeye sahip olmak hukukun temeli. Gerçekten öyle. Eğer bir şeye sahip olma durumu olmasa, herkes bütün bağlarından, şeyinden azade kalsa aslında hukuk ortada kalmayacak. Sahipliğin burada getirdiği gerçekten enteresan bir durum var. Abdicatio Urius. Yani hukukun ötesinde yaşayan bir topluluk fikri modernitenin hafsalasının bile alamayacağı bir Fransisken mirastır. Biz modernler hukuka öylesine mahkum olmuşuzdur ki her şeyin sınırsızca yasalaştırılabileceğini sanırız. Doğru ya. Yani hatta o kadar gelmişizdir ki ceza hukukundaki kaideyi hatırlayın arkadaşlar. Kanunların açıkça yazmadığı bir şey suç olamıyor. Yani ve bu aslında bir güvence olarak veriliyor bize düşünsenize. Yani eğer sen bir fiil icra ediyorsun ve fiil birine zarar verse bile topluma, örtülü, dolaylı ya da doğrudan zarar verse bile kanunlarda karşılığında bir ceza yoksa suç sayılmıyor. Yani burada neydi? Kanunilik ilkesi. Hani cezanın kanuniliği ilkesi var. Hani bu iyi bir şey diye anlatılıyor. Çünkü keyfi uygulamalardan, devletin yaptığı keyfi ceza uygulamalarından vatandaşı, bireyi koruduğunu iddia ediyor ama tersten bakarsan da çok saçma bir yere gidiyor. Onu anlatıyor. Fransisken teorisyenlerin mülkiyeti reddetme fikrini geliştirirken ve hukukun ötesinde bir hayata meşruiyet sağlamaya çalışırken başvurdukları paradigma kullanımdır. Bir şeyi mülkiyetine sahip olmadan da hatta kullanım ya da intifa hakkına sahip olmadan bile kullanabiliriz. Tıpkı atların yulaf üzerinde hiçbir hakka sahip olmadan yulaf yemesi gibi Fransiskenler de ihtiyaç duydukları şeyleri kullanırlar. Hukuksal açıdan Fransiskenlerin öne sürdüğü fikir kullanım ile mülkiyetin birbirinden ayrılabileceğidir. Kullanımı bu yüzden usus facti yani de facto kullanım, motomot çevirisiyle fiili kullanım olarak tanımlıyorlarmış. Doğru. Bir de bu hususta mesela arkadaşlar hani Alev Alatlı'nın o konuşmasına başka videolarda da galiba atıf yapmıştım rahmetlinin ama o Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülünü aldığında yaptığı konuşmayı herkese tavsiye ederim. Yani hukuki ve helal olanın arasındaki bağlantı. Hani örnek veriyorum zor durumda kalmış kardeşinin mecburen ve çok düşük fiyata elinden çıkardığı eşyalarını elinden alman hukuki olarak bedelini verdim. Ticaret sözleşmesi yaptım. Rıza var. Hukuki olarak yasaldır. Ama helal midir? İşte helal değildir diyor hoca mesela. Hani anlattığı şey helalle yasal olanın birleştirdiği bir dünyaya ihtiyaç duyuyoruz diyor konuşmada. Onun dediğine geliyor biraz da aslında. Hani her yasal olan şey acaba helal midir? Özellikle önce seküler kesimlerden sonra kuryadan gelen saldırıların yoğunlaşması, kullanım ve yoksulluk doktrininin bir savunma stratejisine hapsolmasına yol açar.
Fransisken teorisyenlerini bu doktrini bütün boyutuyla Frias Minor'un yaşam biçimiyle ilişkilendirmekten alıkoydu. Bundan dolayı da Fransisken anlayışın tarihsel bağlamının ötesine geçip felsefi bir yaklaşım üzerinden yoksulluk kavramının analizini ve tanımını yaparak devam etmek istiyorum. Yoksulluğa felsefi açıdan bakmak demek, onu ontolojik yani varoluşsal olarak bir kategori olarak görmek değildir. Dolayısıyla bu bir kez daha ifade edersek onu yalnızca sahip olmak bağlamında değil, aynı zamanda ve her şeyden önce olmak bağlamında değerlendirmek demektir. Bu noktada da arkadaşlar Erich Fromm'un gene kanalda galiba külliyat videolarında var bütün kitapları. Sahip olmak ya da olmak. Sahip olmak veya olmak diye bir kitabı var. Okumanızı muhakkak tavsiye ederim. Bu amaçla iki kısa felsefi metinden yararlanacağım. Birincisi Martin Heidegger'in 1945 yılında gerçekleştirdiği ve 94 yılında Heidegger Studies içinde yayımlanmış bir konferans. İkincisi ise Walter Benjamin'in 16'da yazdığı ama ancak 92'de Adorno Blötür 4. cilt yayımlanması tanımlamış yazısıdır. Bunlara bakacağım ben de. Heidegger konferans metninin 1. sayfasının el yazısıyla şu notu düşmüştü. Dünya tarihinin bu anında neden yorumlamak için bu sözcükleri seçtiğim sorusu yanıtını yaptığım yorumda bulacak. Burası söz konusu konferans metninin detaylı bir analizi için uygun bir yer değil. O yüzden Heidegger'in o konferansta yoksulluk için verdiği tanımı aktarmakla yetineceğim. Yoksul ne demektir diyor arkadaşlar Heidegger. Soruyor. Yoksulluğun özünü teşkil eden şey nedir? Yalnızca yoksulluk içinde ve yoksulluk aracılığıyla zengin olabiliyorsak zengin ne demektir? Düz anlamıyla yoksul ve zengin sahiplikle, zenginliğe sahip olmakla ilgilidir. Yoksulluk bir sahip olmama, spesifik olarak zorunlu olandan yoksun olma ifadesi bir şeyin yokluğunu hissetmek demektir. Ama aynı zamanda onsuz yapmak anlamına da gelir durumudur. Yani yoksulsan o şeye sahip değilsindir ama o şey olmadığı için de ölmüyorsundur. Hala yaşıyorsundur gibi anladım ben bunu. Zenginlik zorunlu olandan yoksun olmama, zorunlu olandan fazlasına sahip olma durumudur. Bununla birlikte yoksulluğun özü bir olma halidir. Gerçekten yoksul olmak demek kişinin zorunlu olmayan şeyler yani gereksiz olan şeyler dışında hiçbir şeyden yoksun olmaması demektir. Gerçekten yoksun olmak demek zorunlu olmayan şeyler olmadan yapamamak ve böylece de doğrudan ve münhasıran o gereksiz şeylere ait olmak demektir. Heidegger birkaç satır sonra zorunlu olanı ihtiyaçtan yani darlıktan doğan şey olarak tanımlar. Buna karşın zorunlu olmayan, ihtiyaçtan değil ama özgürlükten doğan bir şeydir. Yoksulluğu tanımlamak amacıyla daha önce de karşılaştığımız entbehren fiilini öne sürer diyor. Yoksul olmak basitçe hiçbir şeye sahip olmamak ya da çok az şeye sahip olmak ya da bir başkasından daha azına sahip olmak değildir. Yoksul olmak demek yoksun olmak, yoksunluk hissetmek demektir. Bu tür bir yoksunluk hissi ise yoksulun neyin yoksunluğunu hissettiğine ve onun yokluğuna nasıl uyum sağladığına, bu yoksunluğa nasıl tepki verdiğine, bu yokluğu nasıl karşıladığına, ez cümle bu varlığın neyin yoksunluğunu çektiğine ve bu yoksunluğun ona ne hissettirdiğine bağlı olarak farklı şeylerle tezahür edebilir. Burada sosyolojik bir terimdir arkadaşlar. Belki daha önceki videolarda söyledim. Yoksullukla yoksunluğu ayrı olarak tanımlarlar. Genelde biraz da iktisat, sosyoekonomik tabirle söyleyelim. Yoksulluk zorunlu ihtiyaçlara sahip olamamaktır. Yoksunluk alıştığın bir şeyin yokluğudur. Yoksunluk mesela niye biz uyuşturucu bağımlılarına ya da sigara bağımlılarına bu krizler geldiğinde yoksunluk çekiyor deriz de yoksulluk çekiyor demeyiz. Yoksunluk çünkü alıştığı bir şeyden faydalı ya da zararlı geri düşmektir. O şeye ihtiyaç duymaktır. Haliyle yoksun olabilmek için Martin Heidegger abi de evet yoksulluk ve yoksunluk farklıdır diye anlattığım diye not düşmüşüm zaten. Heidegger abi de onu yapıyor. Eğer sen bir şeyden yoksunsan neyden yoksun olduğunun hakkında bir fikrin oluyor olması gerekir. Biliyor olman lazım. O şeye alışmış olman gerekir. Ama yoksulluk öyle bir şey değildir. Yoksulluk zaten yoktur ve bilmezsin gibi. Örnek veriyorum. Yani ben son model çok hızlı bir arabanın yoksulu olabilirim ama yoksunluğunu çekmiyorum. Çünkü öyle bir arabaya sahip olmak gibi bir fırsatım olmadı. Öyle bir arabaya sahip olmak gibi bir güdüm de olmadı. Çünkü benim öyle araba merakım yok. Yani ben başka bir
kitapta sunmuştum. Yayınlanmıştır belki sayın yönetmenimiz. Ivan İliç'in enerji ve eşitliği o trafik meselesini anlatıyordu. Araç meselesini. Hani ben oradaki gibi araç bağımlılığı olan bir insan değilim. Yürümeyi severim, bisiklete binmeyi severim falan. O sebepten haliyle ben son model bir arabanın yoksulu olabilirim ama yoksunu değilim. Yoksunluğunu çekmiyorum gibi. Yoksul olmak başka bir ifadeyle yalnızca zorunlu olmayan şeylerden dolayı yoksunluk hissetmek aslında özgürleştiren bir ilişki biçiminde var olmak. Dolayısıyla ruhsal zenginliğe sahip olmak demektir. Bu noktada Heidegger konuya girdiği ve bir yorum getirdiği Hölderlin'in ifadesine göre geri döner ve kaynağı Paulus'un yukarıda bahsettiğimiz pasajı olan ve bu pasajı ilişkilendirilebilecek, yorumlayabilecek şu yorumda bulunur. Pasaj bu arkadaşlar, çizmemişim. Zengin olmak için yoksul olduk. Zengin olmak sonucun sebebi takip etmesi gibi yoksul olmayı takip etmez. Zira gerçekten yoksul olmak başlı başına zengin olmaktır. Yoksulluk yüzünden hiçbir şeyin yoksunluğunu çekmiyoruz. Zaten her şeye sahibiz. Bir varlık bolluğu içindeyiz ve bu bolluk bize muhtaç kılan bütün ihtiyaçları zaten hep aşıyor. Hayvanla ve onun dünyaca yoksulluğuyla bu stratejik yakınlaşma son tahlilde yoksulluğun zenginliğe, maddi gereksinimlerin ruhsal zenginliğe dönüştürülmesini hedefler. Fransiskenler gibi Heidegger de yoksulluğun pozitif bir belirlenimine erişememekle kalmaz. Konferans serisine verilen bir örnekte yoksulluk zenginliğe bağımlıdır. Bu negatif belirlenimi keyfi olarak tersine çevirip pozitif belirlenime dönüştürür ki Fransiskenler bunu yapmaktan imtinayla kaçınmışlardır. Burada da gene ince bir nüans ayrımı var. Galiba ona vurgu yapıyor. Fransiskenler bu yoksul olmayı bilinçli olarak yoksulluk sayıyor. Onlar zengin olma, sahip olma terimine varoluşsal olarak şöyle söyleyeyim, yani direkt kelimenin anlam dünyasına, manasına karşı zenginlik olarak görmüyor yoksulluğu. Yoksulluğu iyi bir şey olarak tarif ediyor ama yoksulluğun yoksulluk olduğunun da farkında, bilincinde. Onu anlatmaya çalışıyor. Fransiskenler bunu yapmaktan imtinayla kaçınmıştır dedi. Heidegger abi bunu ne kadar az şeyimiz varsa, bağımlılığımız azdır, zenginliğimiz budur diye bir zenginlik olarak tanımlıyor. Zenginliğin nasıl tanımlıyordu? Bolluk, iyi bir şey olarak, pozitif bir şey olarak tanımlıyor. Ama Fransiskenler bunu böyle tanımlamaktan da imtina ediyor. Çünkü bunu böyle tanımladığı an kendileriyle çelişir ve zengin olduklarını ifade etme durumu oluyor diyor. Dolayısıyla Heideggerci yoksulluk konseptinin bana bir hayrı olmadı. Ama bir başka metin bana temel bir önerme sağladı. Benjamin'in diyor falan filan adalet kategorisi üzerine bir çalışma için notlar isimli makalesi yoksulluk kavramının geçmediği, anlaşılması güç, bölük pörçük bir metindir bu. Fakat bu metinde ilgimi çeken şey adaletin burada bir mülk, sahiplik olamayacak bir malın varoluş biçimi olarak tanımlanmış olmasıdır. Yalnızca bu mal diye devam eder metin. Malların sahipsiz hale gelmesine bu sıfat aynı zamanda yoksul anlamına da gelirmiş, vesile olan maldır. Dolayısıyla adaletin malların ihtiyaçlara göre dağıtılmasıyla ya da insanların iyi niyetiyle hiçbir alakası yoktur. Benjamin devamla şöyle der. Görünen o ki adalet öznenin iyi niyetine işaret etmez. Bir dünya halidir. Adalet bu bakımdan erdemin karşısındadır. Zira erdem etik vazife kategorisini tanımlarken adalet mevcut olandan müteşekkil etik kategoriyi tanımlar. Mümkünler arasında en iyi. Ben bu adalet, özellikle hukuk teorisiyle ilgili kitaplar işte okudukça bu konuya daha da aşina oluyordum. Örnek veriyorum. Çok basit arkadaşlar. Hani burada yeri geldi diye söyleyeyim. Bundan 1000 yıl önce köle sahibi olmak gayet adaletli, hatta yeri geliyor etik, iyi bir şeydi. Yani köle sahibi oldun diye kimseye şey yapmazlar. Örnek veriyorum, Abraham Lincoln, köleciliğe en fazla karşı çıkan adam mesela, onun bile şeyi vardı arkadaşlar. Ne derler ona? Köleleri vardı. Ya da John Stuart Mill, kadınların ve insan hakları üzerine çalışmış bir Amerikalıdır. Yanlış hatırlamıyorsam oydu yani. Yanlışım varsa da hemen düzeltin. Eleştirin beni, bilmiyorsun deyin falan. John Stuart Mill'di galiba. Kölelik üzerine falan çok eleştirel yazıları var. Kadınların özgürlüğü üzerine çok eleştirel yazıları var. Ama aynı dönemde hem kadın hakları konusunda, örnek veriyorum, metresleri var. Yani öyle çok kadınlara karşı söylediği kadar değil. Hem de köleleri var falan. Mevzu şu, insanların fikirleri, düşünceleri olabilir ama dönemlerinden kopuk olarak da değildir yani. Onu demek istiyorum. Haliyle burada dediği adalet nedir? Adalet dönemi içinde hukuku götüren şeyler. Arkadaşlar bizim adalet dediğimiz, hukuk dediğimiz şey özünde şudur. O gün için toplumu
bir arada tutan normdur. Bu normlar ne derler ona, normatif olarak bir etik değer ifade etmez. Bugün örnek veriyorum, köle sahibi olmak kötüdür. Kötüdür. Yani hukuksal olarak bir şeydir yani. Ya da aynı şekilde kanalda çok böyle teoloji kitapları var. Oradan gidelim. Mesela bundan 200 yıl önce 4 eş sahibi olmak hukuk açısından bir sıkıntı değildi. Haliyle etik açıdan da sorun yaratmıyordu. Ama bugün yaratıyor. Bu demek değildir ki o zamanki ahlaksız, bugünkü çok doğru. Bundan 500 yıl sonra birden Allah korusun bir mevzu olur. Bak çok ciddiyim. Olabilir yani, hayal kurun. Bir mevzu oldu. Bir hastalık oldu ve sadece erkekleri kırıyor. Dünya nüfusu şu anda aşağı yukarı kadın erkek %51'e 49 gibi denk sayılır aşağı yukarı. Örnek veriyorum, birden erkek nüfusu %20, kadın nüfusu 80 oldu. Ne olacak? Hala tek eşliliği mi savunacaksınız mesela o zaman? Yani o günde bakacaksın, aa gördün mü İslam ne kadar da doğru söylemiş falan derler. Bugün çok çamur atanlar gibi. Yani çok şeylere takılmayın. Dönemsel uygulamalar gerçek bir şey vermez. Benjamin'in bu sözlerinde yeni ve önemli bulduğum şey tam olarak adaletin vazife ve erdem ve genel olarak öznellik alanından çıkarılıp bir dünya hali ontolojik anlamını kazanmasıdır ki bu hal içinde dünya temellük edilemez. Appropriation kelimesi hem prop kendine has hem de property mülk ile bağlantılıdır. Bu nedenle metin içinde yerine göre temellük etmek, yerine göre mal etmek diye karşılanmıştır diye yazmış çevirmen. Temellük edilemez ve yoksul görünür. Falan falan. Bu yüzden şu yoksulluk tanımını önermek istiyorum. Yoksulluk bir temellük edilemezle kurulmuş bir ilişkidir. Yoksul olmak kendini temellük edilemez bir malla ilişki içinde tutmak demektir. Fransiskenlerin söylediği gibi yoksulluk mülksüzleşme eğilimlidir. Ama bunun sebebi sahiplikten feragati ima etmesi değil, temellük edilemez olanla ilişkisi içinde kendisini risk altına sokması ve bu ilişki içinde kalmasıdır. Kimse sahip olamaz arkadaşlar. Yani sahiplik temeline temellük edilemez de diyor. Özgürlük demek ne derler ona? Sahiplik kavramına karşı açılmış bir şey. Savaş gibi diyeyim. Bu açıdan bakıldığında Fransisken kullanım kavramı yeni ve daha genel bir anlam da kazanır. Artık yalnızca mülkiyetin yadsınması anlamına gelmez. Aynı zamanda yoksul bireyin temellük edilemez bir yer olarak dünya ile kurduğu ilişki anlamına da gelir. Oo çok güzel. Yoksul olmak demek kullanmak demektir ve kullanmak ise basitçe bir şeyden yararlanmak değil, bir temellük edilemezle ilişki içinde kendini idame ettirmek demektir. Çok iyi lan. Yani şey gibiye geliyor arkadaşlar. Nasıl hava temellük edilemez, yani sahip olunamaz bir malsa nedir? Gel doğu, havayı kokla, nefes al. Dereden akan su temellük edilemez. Dereden akan suyu iç. Doğada bir şeyler topla, ye. Tam Diyojen mantığı gibi. Buradaki mesele yani kullanabilirlik bu. Ama mevzu şey olunca basitçe bir şeyden yararlanmak değil, bir temellük edilemezlik ilişkisi, temellük edilemez de ilişki dediği bu. Bu dediğimiz yararlanma değil, sudan yararlanma, havadan yararlanma değil. Genelde çünkü insanlar sahip oldukları üzerinde tahakküm kurdukları malı mülkü içinde olan şeyler üzerinden yararlanır, faydelenir. Ama temellük edilemez de ilişki kurmak sadece havayı solumak gibi. Güzelmiş. Hukuk düzeni temellük etmek imkanı üzerine kurulduğu ölçüde tam da bu düzenin sorgulanmasına yol açar. Burada söz konusu temellük edilemezlerden üçüne yakından bakmayı öneriyorum. Beden, dil ve manzara. Çok güzel. Buradan da herhalde olayı, konumuz sanat ya, sanata bağlayacak gene. Bedenin deneyimi ben ile birlikte kendine has ve kökensel olan şeyi teşkil eder. Bedenin kökensel verilişi diye yazar Husserl. Nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar ama bildiğimiz bir filozof Husserl. Başka kimsenin değil, yalnızca benim bedenimin verilişi olabilir. Bir eli, yani öylesi bir şey, bir el heykeli ya da el resmi değil de canlı bir el, etten kemikten ama yine de benim olmayan bir el olarak algılamamız nasıl mümkün olabilir? Eğer benim olma niteliği kökeni itibariyle beden algısına bağlıysa şu an gördüğüm ve bana dokunan ötekinin eli ile benim elim arasında fark nedir? Bu bir mantıksal çıkarım ya da analoji sorunu olamaz. Zira ben ötekinin elini hissediyorum. Onunla ilişkinip yakın bağ kuruyorum ve bir tür anında şimdileştirme yoluyla onun duyarlılığı bana geçiyor.
Ya anladım da nasıl aktarırım. Siz düz tefekkür eden arkadaşlar. Şimdi ben anlatmaya çalışıp vakit harcamayayım. Hani beden, dil ve manzara meselesi dedi ya, burada temellük edilemezden 3 yakın bakmayı öneriyorum. Hani bedenim benim bedenimdir. Başkasının bedenini hissettiğim alçıda hani bu temellük edilemezin dahil değildir gibi anlıyorum arkadaşlar. Havada gerilmiş ipin üzerinde yürüyüp düşecekmiş gibi olduklarında dehşet içinde bağıran akrobatları izlerken kendimi tamamen olaya kaptırdığımda bir şekilde onlar ile olurum. Ve bedenleri sanki benim bedenim, benim bedenim ise sanki onların bedeniymiş gibi hissederim. Dolayısıyla diye yazar Husserl, tek bence bir yaklaşımla kendi nesnelerimi ve dünyamı inşa edip sonrasında kendisi için kendi dünyasını yine tek bence bir yaklaşımla oluşturan öteki beni empatik olarak idrak ettiğim ve ancak bundan sonra kişinin kendisini ötekiyle özdeşleştirdiği iddiası doğru değildir. Olan şudur: bir bütün olarak duyularım dışsal çokluk benimkinden ayrılmadığından benim duyulur birliğim eo ipso. Ne demekmiş? Sırf bu nedenle. Ya böylece empatik bitimde kendisiyle aynı olarak algılanır. Hani bir böyle çok acı bir şey durduğunuzda birden hissedersiniz ya arkadaşlar. Beyefendiler beni anlayacaktır. Böyle bazı videolar var. Adam düşüyor yanlışlıkla tam bacak arasına birden vuruyor. Erkekler böyle birden kıvranır gibi olur gibi. Hani oradaki hali anlatıyor. O aşırı empati haliyle acıyı hissetmeyi anlatıyor. Yani empatik biçimde kendiyle aynı olarak algılar dediği o. Aslında bu deneyimlerin ifade ettiği şey varlığın, gidermeye ya da aramıza mesafe koymaya çalıştığımız bir eksikliği ya da kusuru değildir. Tam tersine bu deneyimler ikili bir harekete dayanırlar. Bu ikili hareket sonucunda özne bir yandan kendisini karşı koyamayacağı bir şekilde bedenine teslim edilmiş bulurken diğer yandan aynı kaçınılmazla onu üstlenmekten acizdir. Gelin bir utanç örneği tasavvur edelim. Çıplaklığın getirdiği utanç. Çıplakken utanç hissediyorsak bunun sebebi o haldeyken kendimizi ne olursa olsun yadsıyamayacağımız bir şeye teslim edilmiş bulmamızdır. Diğer insanlara çırılçıplak halimizi unutturmayı başaramadığımız her seferinde utanç duygusu ortaya çıkar. Utanç saklamak istediğimiz ve gizli tutamayacağımız ya da örtemeyeceğimiz her şeyle ilişkilidir. Dolayısıyla utanç durumunda su yüzüne çıkan şey tam olarak kendi kendisine çakılı kalmış olma gerçeği. Kişinin kendinden saklanmak için kendisinden kaçmasının tamamen imkansız olması. Benin değiştirilemez şekilde kendinde mevcudiyetidir. Çıplaklık varlığımızın onun en mahrem halinin tamamen gözler önüne serilmesi şeklinde tezahür ettiğinde utanç vericidir. Bundan dolayı utanç verici olan şey mahremiyetimiz, yani kendi kendimizdeki mevcudiyetimizdir. Levinas demiş arkadaş bunu. Çok da güzel açıklamış, hiç yorum yapmıyorum. Bunun anlamı en mahrem ve en bize mahsus şeyin, yani bedenimizin gözler önüne serildiği anda bize en yabancı, hiçbir şekilde benimseyemeyeceğimiz ve bu sebeple de gizlemek isteyeceğimiz bir şey olarak görünmesidir. Çok güzel açıklamış. Burada dil konusuna gelmiş arkadaşlar. Bu açıdan bakıldığında beden ile dil arasında yapı, yani beden, dil ve şey demiştik ya arkadaşlar. Onları anlatıyorduk. İlk önce bu konuyla ilgili beden, dil ve manzarayı temellük edilemez konular üzerinde. Hani beden temellük edilemez, dil temellük edilemez, manzara temellük, yani sahip olunamaz üzerinden gidiyoruz. Bu açıdan bakıldığında beden ile dil arasında yapısal bir analoji söz konusudur. Nitekim beden ile dil de özellikle ana dili örneğinde o dili konuşan herkese en mahrem ve kendine has şeymiş gibi görünür. Gel gelelim dilin sahipliğinden ve mahremiyetinden bahsetmek kesinlikle yanıltıcıdır. Zira dil insana bir aktarım süreci yoluyla dışarıdan gelir. Bu süreç çok meşakkatli ve acı verici olacağı gibi dil bebeğin kendi iradesiyle öğrendiği bir şey değil, ona dayatılan bir şeydir. Keza beden herkesin kendisine özelken dil doğası gereği diğerleriyle paylaşılır ve bu niteliğiyle de bir ortak kullanım nesnesidir. Yani temellük edilemez bir şeydir dil. Sahip olunamaz. Herkes ortak kullanır. Mesleği tam olarak dile hükmetmek ve onu kendine has kılmak olanlarla, yani şairlerle bu durum daha da belirgindir. Bu sebeple evvela geleneksel kalıpları ve yaygın kullanımları bir kenara bırakıp hükmetmeleri gereken dili deyim yerindeyse yabancı dil haline getirmeleri. Bu dili katı olduğu kadar keyfi de olan bir kurallar sistemine nakşetmeleri gerekir. Yani dilin gramer kuralları bellidir. Özne, tümleç, yüklem, değil mi bizim şey?
Özne önce gelir. Artıda zarf, tümleci, belirtili nesneleri, dolaylı tümleç falan filan dolar. En sonunda ne olur? Yüklem olur, değil mi? Ama şairler devrik cümle kurar, keser kelimeyi. Yani ilk önce o bizim bildiğimizde kendisine de ait olduğu dili, sistemini bir bozuyor ilk önce. Keyfi olarak kurallar sistemi getiriyor falan. O kadar ki köklü bir geleneğe göre şiirde asıl konuşan şair değil, ilahi bir kaynaktır. İlham perisi, Musalar. Musa. Mutlaka kendine mal etmek zorunda olduğu şeyi her seferinde dışsallaştıran iki kutuplu bir hareket olarak zuhur eder. Örnek veriyorum, Türkçenin mükemmel şairi diyorsun ama Türkçenin gramerleriyle alakası yok falan. Hem kendisinin aşırı sahip olduğu bir durum ama aynı zamanda bozduğu. Bu ikili hareketin dile işlenmesi biçimlerine üslup ve tarz diyebiliriz. Bu noktada tarzın bir sapkınlık ve geleneksel hiyerarşik temsillerle hala üstün tutulan üslubun gerilemesi anlamına geldiği geleneksel hiyerarşik temsillerden vazgeçmek bir zorunluluktur. Berlin'de Walter Benjamin'in hocalığını yapmış olan dil bilimci Ernest Levy 1913 yılında yaşlı Göte'nin dili üzerine, bireyin dili üzerine bir deneme isimli çalışmasını yayınladı. Kendisinden önceki pek çok kişi gibi Levy de Göte'nin ileri yaşlardaki eserlerinde kullandığı dilin daha önce kullandığı dilden bariz şekilde farklı olduğunu tespit ediyordu. Fakat eleştirmenler ve edebiyat tarihçileri bu dönüşümü Alman dili içindeki üslup araçlarıyla ve yaşlılığın kazandırdığı ustalıklarla açıklarken bir Ural-Altay dilleri uzmanı olan Levy, yaşlı Alman şairin kullandığı dilin Hint-Avrupa dillerinin karakteristik morfolojisinden Türkçe gibi eklemeli dillerin morfolojisine benzeyen farklı formlara doğru evrildiğini gözlemliyordu. Bu da demektir ki dil kendi sınırlarının ötesine hiç olmadığı kadar uzak topraklara sürülmüş, öyle ki şair adeta artık tamamen yabancı bir dil haline gelecek kadar kendine has nitelik kazanmış bir dille yazmaya başlamış. Adam dili kendi keyfince değiştirmiş. Şairin tavrında yaşanan gerilimin iki kutbu vardır. Üslup, sahiplikten ıskat eden bir temellük etme, yani ulvi bir kayıtsızlık, kendine has olan da kendini unutma iken, tarz, temellük eden bir sahiplikten ıskattır. Yani kendine has olmayan içinde sunma ya da hatırlatma. Bu bakımdan her kullanım iki kutuplu bir hareket tarzıdır. Bir kutupta kendine mal etme ve yatkınlık, diğer kutupta kayıp ve kamuya mal olma vardır. Güzel. Üçüncü bir temellük edilemez örneği ise günümüzde sürekli kafa yormamız gereken bir şeydir. O da manzara. Neyi anlattık arkadaşlar? Beden, dil, manzara. Manzaraya tanımlayabilmek için işe onun çevreyle ve dünya ile ilişkinin açıklanmasından başlamalıyız. Manzaranın doğal bir gerçeklik ve coğrafi bir yer mi, yoksa insani bir fenomen mi ve insanın iç dünyasında bir yer mi olduğu net olmadığı gibi, çünkü gerçekten öyle arkadaşlar, manzara bir tabiat olayıdır. Sen o manzaraya bakıp da böyle vay ne kadar güzel falan demedikten sonra o manzara sadece basit coğrafi şekiller, ışık oyunları, fiziki bir şey olarak kalıyor. Ama sen ona bir mana atfettiğinde manzara gerçekten bir manzara oluyor. Bu yüzden dolayı da acaba manzara insani bir fenomen mi, yoksa gerçekliği var mı yani? İkinci durumda insanlarla birlikte var olmuş bir şey olarak mı, yoksa modern bir icat olarak mı görülmesi gerektiği de net bir şekilde. Yani manzara, ben buradan onu söylemiştim okuyunca da, gerçekten modern bir şey arkadaşlar. Çünkü düşünsenize, bundan zaten 1000 yıl önce yaşayan herkes o manzaranın içinde. Zaten sen şu anda bir böyle çok güzel yeşillik, bahar havasıyla açmış bir köy manzarasına bakıyorsun. Vay be diyorsun, ne güzel doğa, tabiat, temiz hava, ne güzel rengarenk çiçekler, her şey güzel kokuyor falan diyorsun. Evlere bakıyorsun, böyle çok otantik geliyor ve o senin için bir manzara oluyor. Ama o manzaranın içinde yaşayan köylü için sadece kan, ter, gözyaşı, hayatla mücadele. Yani güzel bir insansa, iyi yaşıyorsa da sadece yaşıyor yani. O manzara ona bir şey ifade etmiyordu. Gerçekten bu yüzden bence manzara hem insani bir fenomen hem de modern bir fenomen. Dolayısıyla manzara insanları ve hatta belki de tüm canlı varlıklar çok derinden ilgilendiren bir fenomendir. Ama buna rağmen hiçbir tanıma sığmıyor gibidir. Onun hakikatini ortaya koyabilecek yegane şey belki de felsefi bir münazadır. Hayvan dünyada yoksuldur. Zira duyu organlarının çevrede seçtiği bir dizi unsurlar, bu unsurları Heidegger disinhibitörler olarak adlandırırken ekskül anlam taşıyıcılar olarak tanımlar. Doğrudan ilişkinin mahkum olmaya devam eder. Bu disinhibitörlerle ilişkileri o kadar kapsamlı, kuşatıcı ve sıkıdır ki hayvan düpedüz bu ilişki içinde sersemlemiş ve sıkışıp kalmış haldedir.
Hayvan diye yazar Heidegger. Asla bir şeyi bir şey olarak idrak edemez. Doğru. İdrak etmek, bir şeyi bir şey olarak anlamak insani bir şeydir. Bundan dolayıdır ki hayvan kendi çevresinin içinde kapalı kalır ve asla kendisini bir dünyaya açamaz. Kesinlikle. Yani hayvan için sadece avlanabildiği, yaşayabildiği, üreyebildiği, gezebildiği bir yer vardır. Hani o kendini aşma demek, bir yerden bir yere kendini götürme hevesi demek, bir amaç doğrultusunda, daha iyi bir istek doğrultusunda, bir arzu doğrultusunda olur. Bugün bile aynıdır. Sen bir yerden bir yere mekanı niye değiştirirsin? Şehirden şehir değiştirirsin. Çünkü üniversiteye gideceksindir. Bir yerden bir yere gidersin çünkü orada daha iyi şartlarda bir iş bulmuşsundur. Bir mahalleye taşınırsın çünkü çocukların okuluna daha yakındır. Yani bir manzara değiştirmek, mekan değiştirmek, yani kendini birden başka bir yere götürmek bir dünya aşmakla alakalı bir şeydir. Ama bir insan ötesi bir anlamla alakalıdır. Yani senin öyle karnını doyurmanla falan alakalı değildir. Hayvanlarda bu olmadığı için hayvanlar mekan da değiştirse, hayvanlar daha göç de etse aslında bu kendini açtıkları bir mekan olarak gelmez. Çünkü gene kendi fıtratlarına uygun, kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir mecburi ihtiyaçlarına olduğu yere doğru akma durumudur. Hayvan diye yazar Heidegger. Saklı olmama ile saklı olma arasında temel çatışma alanından dışlanmıştır. Dünyanın açıklığı insanla tam olarak açık olmama arasıyla ilgili başlar. Manzaranın ne olduğunu ancak onun hayvan habitatı ve bir sonraki aşama olarak insani dünya bağlamında neyi temsil ettiğini anladığımızda idrak edebiliriz. Bir manzaraya baktığımızda elbette ki bir açıklık görür. Onu oluşturan bütün unsurlar ile antik kaynaklar bu unsurlar arasında ormanları, tepeleri, gölleri, kırevlerini, denize uzanan kara çıkıntılarını, pınarları, akarsuları, kanalları, sürüleri ve çobanları yürüterek ya da bir tekne içinde yol alan, avlanan ya da hasat yapan insanları sayar, birlikte dünyayı seyredalarız. Ama artık çoktandır hayvan habitatının bir parçası olmayan bütün bu şeyler şimdi varlık sahasında deyim yerindeyse birer birer devre dışı bırakılmışlardır ve yeni bir boyutta tek bir bütün olarak algılanmaktadırlar. Manzara bu anlamda varlığın ötesine geçtiği ölçüde istisnai bir konumun formudur. Manzara içinde kendinin kullanımı ile dünyanın kullanımı birebir örtüşür. Bir dünya hali, bir temellük edilemeyen olarak adalet burada belirleyici olan deneyimdir. Manzara bir yaşam formu olarak, adalet olarak temellük edilemeyen içinde bir ikametgahtır. Bundan dolayı da insanoğlu eğer kendi isteği dışında dünyaya fırlatılmış ve orada yönünü kaybetmiş bir varlık ise manzara içinde o artık nihayet evindedir. Manzara varlığın evidir. Gayet de güzel anlatmış bence arkadaşlar. Bir din olarak kapitalizm. 4. bölüm. 15 Ağustos 1971'de Richard Nixon başkanlığındaki ABD hükümetinin doların altın standardının askıya alındığını ilan etmesiyle yaşandı. Bu açıklama de facto olarak uzun süredir paranın değerini altına bağlayan bir sistemin sonuna işaret etmesine rağmen yaz tatilinin en civcivli günlerinde gelen bu haber beklenebileceğinden daha az tartışma yarattı. Bu banknotun sahibine ... kadar ödeme yapmaya söz veriyorum ibaresi bütün anlamını kaybetti. Bundan böyle bu ibare Merkez Bankası'nın talepte bulunan, farz edelim ki bunu isteyecek kadar aptal biri çıktı. Banknot sahibine o banknot karşılığında belirli bir miktar altın değil, dolar için bir ons altının 35'te biri. Fakat tam olarak aynı değerde bir başka banknot vereceği anlamına geliyordu. Paranın değeri para olduğu dönem. Bir din olarak kapitalizm, Walter Benjamin'in ölümünden sonra yayımlanmış en zekice ve etkili makalelerinden birinin adıdır. Sosyalizmin din gibi bir şey olduğu ve çok kere söylenmiştir. Bunu söyleyenler arasında Carl Schmitt de vardır. Sosyalizm 19. ve 20. yüzyıl insanları için Hristiyanlığın 2000 yıl önceki insanlar için ifade ettiğiyle aynı anlama sahip yeni bir dine hayat vermek iddiasındadır. Carl Schmitt demiş bunu. Benjamin'e göre kapitalizm Weber'in iddiasının aksine yalnızca protestan inancının sekülerleşmesini temsil etmez. Burada da protestan ahlak kitabı var arkadaşlar. Weber'in, onu da size takdim ederim. Yani o konuya atıf yapıyor, şu an için uzatmayayım. Bir parazit gibi Hristiyanlık içinde doğup gelişmiştir. Bu bakımdan tıpkı modernite dini gibi 3 tanımlayıcı niteliğe sahiptir. 1. Kapitalizm bir kült dindir. Üstelik muhtemelen bugüne kadar var olmuş en uç ve mutlak kült din. Bu dindeki her şeyin yalnızca kültün idamesi bağlamında bir anlamı vardır. Bir dogma ya da fikir bağlamında değil.
Yani üretmeliyiz, tüketmeliyiz çünkü öyle gerekiyor. Ya da ne bileyim gelişmişlik düzeyi şu kıstaslarda olur. Bir ülkenin büyük olduğu, ekonomisinin güçlü olduğu şu kıstaslara göre belli olur falan gibi. Hiç kimsenin üzerine tartışmadı. Yani bugün herhangi bir üniversitede arkadaşlar mikro ekonomi 101 dediğimiz şey var ya, ekonomi dersi dediğimiz, bilimsel dediğimiz, aslında tamamen kapitalizmin kıstaslarını, kendi kendini var eden bir garip bir şekilde kendi kendini oluşturan, kendi kendini tanımlayan bir totolojiye dönen bir iktisat eğitimi alıyoruz ve bilimsel diyoruz. Alternatifi var mı? Yok. Yani haliyle kült olmasının sebebi o. Bu kadar eleştirilemez başka bir din bile yok. Yani bugün İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilikle ilgili 1000 tane eleştiri yapıyor herkes. Ama dikkat edin, dünyanın neresine giderseniz gidin kapitalist sistemle ilgili eleştiriler sadece olumsuzlukları yönünde. Dikkatinizi çekerim. Yanlışlığı yönünde değil. Kapitalizmin işte ya fırsat eşitliğini bozdu, şöyle yaptı. Ha öyle mi, o zaman şu çareleri alırız, o eşitliği sağlarız gibi anlatabiliyor muyum? Yani hani tekelleşmeye yol açtı. Aa öyle mi? O zaman oligopol yasaları çıkartırız, bunu engelleriz gibi. Hani bir şeyin sadece arizi, yani yan eleştiri diyebileceğim şey, ama özüne dair gerçek bir yıkım eleştirisi asla yok. Yani bu kadar kült İslam'da, Hristiyanlıkta, Yahudilikte yok yani. Bu kült din kalıcıdır. Durduraksız ya da insafsız bir kültün kuşatmasıdır. Bu kült dinde bayram, yortu günleri ile iş günleri birbirinin ayırmak mümkün değildir. Zira işin ve kültün kutsanmasının birbiriyle çatıştığı tek ve kesintisiz bir bayram, yortu, iş günü söz konusudur. 3. Kapitalist kültün hedefinde suçun, günahın kefareti ya da telafisi değil, doğrudan suçun, günahın kendisi vardır. Kapitalizm kefaret değil, suç, günah yaratan bir kültün muhtemel ilk örneğidir. Bu külte hiç dinmeyen muazzam bir suçluluk duygusu hakimdir. Ama burada amaç suçu, günahı telafi etmek değil, onu evrenselleştirmektir. Tanrı ölmemiştir, insanlığın kaderine eklemlenmiştir. Benjamin'in hipotezi ciddiye alınıp geliştirmeye çalışalım. Kapitalizm bir din ise onu iman bağlamında nasıl tanımlayabiliriz? Kapitalizm neye inanır ve bu iman bağlamında Nixon'ın yukarıda bahsettiğim kararı neyi ima eder? Tanrı'ya iman ettiğimizde ya da ona güven, inanç yani kredit beslediğimizde pistis yani iman, Tanrı'da keyfini sürdüğümüz ve Tanrı kelamının bizde keyfini sürdüğü güven, inançtır. Yani teslim olmak, bu güzel bir şeydir. Bu sebeple Pavlus şu ünlü tanımını yapabilmişti. İnanç umut edilen şeylerin tözüdür. O henüz var olmayan ama inandığımız ve güven beslediğimiz, güvenimizi, inancımızı ve sözümüzü ortaya koyduğumuz şeye gerçeklik ve itibar yani kredi kazandırır. Şayet bu doğruysa, Benjamin'in kapitalizm ile Hristiyanlık arasında yakın bir ilişki olduğu şeklindeki hipotezi bir kez daha doğrulanmış olur. Kapitalizm tamamen inanç üzerine inşa edilmiş bir dindir. Müminlerinin sola fide yani yalnızca imana dayalı bir yaşam sürdüğü bir dindir. Aynı şekilde Benjamin'e göre kapitalizm kültün her türlü objeden, suçun her türlü günahtan ve böylece her türlü olası kefaretten de özgürleştiği bir dindir. Dolayısıyla iman açısından bakıldığında kapitalizmin bir objesi yoktur. O en saf haliyle inanma olgusunun kendisine salt krediye yani kredi yani demek ki paraya inanır. Öyleyse kapitalizm Tanrı'nın yerine inancın yani kredinin aldığı bir dindir. Yani burada da kreditle yani inançla şeyle arasında güven, inançla kredi arasında bir analoji yapmış. Böyle bir benzeşim yapmış. Kelime oyunu yapmış. Aldığı bir dindir. Başka bir şekilde ifade edersek kredinin saf formu para olduğuna göre kapitalizm tanrısı para olan bir dindir. Gerçekten de öyle. Doların altın standartını askıya alma kararı bu din bağlamında ne anlama geliyordu? Kesinlikle kendi teolojik içeriğinin Musa'nın altın buzağı imha etmesiyle kıyaslanabilecek netleştirmesi ve bir kilise dogmasını sahiplenmesi gibi bir şeydi. Her durumda bu dini inancın saflaştırılması ve kristalleştirilmesi yönünde atılmış belirleyici bir adımdı. Neden? Çünkü altın meselesi eski dünyanın meselesiydi. Altın güvencesi haliyle başka merkantalizmin ya da başka dinlerin, hatta altın o kadar dini bir şeydir ki arkadaşlar, hani İslam'da, Yahudilikte bile her şey altınla, hani faiz haramdır, her şey altın üzerinden yapılır. Gerçek para dediğin şey gümüştür, altındır. Hani kağıt parayı zaten İslamiyet, Yahudilik, Hristiyanlık kabul etmez zaten bu tarz şeyleri. Haliyle aslında altın değerini tamamen elimine edip parayı parayla değerlendirme meselesi kapitalizm dininin kendinden önceki dinleri yıkmasındaki bir aşama olabilir.
Bugün işletmeler sermaye ihtiyaçları için giderek artan ölçüde bankacılık sektöründen borç alınmış parasal sermayeye başvuruyor. Bunun anlamı işletmelerin üretime devam edebilmek için gittikçe büyüyen oranda emek miktarını ve gelecekte gerçekleştirilecek üretimi önceden ipotek etmesidir. Mal üreten sermaye kurgusal olarak kendi geleceğinden besleniyor. Kapitalist din tam da Benjamin'in tezinde ifade ettiği gibi ne tanımı ödenip kapatılabilecek ne de kapatılması şart olan sürekli bir borç yükü altında varlığını sürdürüyor. Ne var ki bu şekilde yani sola fide, krediye ya da borca dayanarak yaşamak zorunda olanlar yalnızca işletmeler değildir. Giderek artan ölçüde borç kredi kullanan bireyler ve aileler de aynı şekilde geleceğe yönelik bu sürekli ve genelleşmiş inanç sıçramasını yapmaya dinen mecburdurlar. Ve müminlere kapitalist dinin yegane kutsalını yani kredi borcu sağlayan başrahip ise bankadır. Başrahip. Hem Marx'ın yabancılaşması hem de Baudrillard'ın simülasyonu diye not düşmüşüm arkadaşlar buraya. Nixon'ın bahse konu deklarasyonunda 4 yıl önce Guy Debord Gösteri Toplumu adlı kitabını yayımladı. Kitabın temel tezi şuydu. Kapitalizm son aşamasında doğrudan kullanılan ve deneyimlenen her şeyin bir gösterim içinde yabancılaştırıldığı muazzam bir imgeler yığını olarak zuhur eder. Metalaşma zirve noktasına vardığında her türlü kullanım değeri ortadan kaybolduğu gibi paranın doğası da bir dönüşüme uğrar. Para artık hala içinde bir miktar kullanım değeri bulunan bütün metaların basit bir genel eşdeğeri değildir. Gösteri insanlarının ancak bakabilecekleri paradır. Çünkü bu gösteride kullanım bütünselliğinin yerini soyut gösterimin bütünselliği almıştır. Para kendine değer verdiği için kendinde bir değer olduktan sonra artık soyutlaştı arkadaşlar. Para eskiden başka şeylerin değerlerinde bir standart sağlamak için kullanılan bir şeyken somuttu aslında. Somut bir şey ifade ediyor. Ama artık para sadece kendinde değer ifade ettiğinde soyutlaştı ve gerçekten kendi kendinde amaç oldu. Ve o noktada her şey çığırından çıktı. Goethe'nin verba valent sicut nummi kelimeler para kadar kıymetlidir. Veciz sözüyle dil ile para arasında bir benzerlik ilişkisi kurması son derece sağduyulu bir yaklaşımdır. Yüzyıllardır paranın bütün metaların değerini genel eşdeğeri işlevine sahip olması mümkün kılan şey onun fiilen altına yaptığı atıfsa dilin iletişimsel kapasitesini teminat altına alan şey de onun şeyleri ifade etme niyeti. Şeylere etkili göndermelerde bulunmasıdır. Dilin şeylerle arasında bulunan ve her konuşmacının zihninde gerçekten var olan anlamsal bağlantı paranın altın temelinin dildeki karşılığıdır. Ancak zihinle şeyler arasında etkili bir bağlantı kurulması dili fiilen isnat edilebilir. Yani anlamlı kılabilir. Anlam katan bu bağlantı ortadan kalkarsa dil hiçbir şey söylemez. Nasıl altına yapılan atıf paraya bütün şeylerle mübadele edilmesi kapasitesini sağlıyorsa anlam yani gerçeğe atıf yapan dilin iletişimsel işlevini teminat altına alır. Gelelim kapitalizm dinsel karakterini ve aynı zamanda Hristiyanlık arasındaki parazit konak ilişkisini bütün yaşam alanlarında ortaya koyar. Her şeyden çok da zaman ve tarih bağlamında kapitalizm bir telosu yani nihai amacı yoktur. Özü itibariyle bitimsizdir ama tam da bu nedenle sürekli olarak krizlere sürüklenir. Her daim bir bitme halindedir. Fakat bu haliyle bile kapitalizm Hristiyanlıkla arasındaki parazit konak ilişkisini tasdik eder. Ivan İlyiç kendisine yaşadığımız dünyanın post-Hristiyan bir dünya olup olmadığını soran David Cayley'e yanıt verirken dünyamızın post-Hristiyan bir dünya olmadığını ama net haliyle bir Hristiyan dünyanın yani bir kıyamet dünyasının hiçbir zaman var olmadığını öne sürüyordu. Gayet güzel anlatmış arkadaşlar. Ve kapitalist din her alanda, siyasette olduğu gibi ekonomide de sürekli bir kriz. Kriz yani crisis kelimesinin etimolojik anlamı kesin hüküm demekmiş arkadaşlar. Halinin bulunduğunu ilan ediyor ki bu kriz hali yani kesin hüküm hali aynı zamanda normalleşmiş bir istisna halidir. Ve bu istisna halinin yegane olası sonucu tam da kıyamette olduğu gibi yeni bir dünya şeklinde tezahür eder. Fakat kapitalist dinin eskatolojisi kefaret ya da hüküm içermeyen boş bir eskatolojidir. Benjamin ve Pasolini bu sözleriyle kapitalizmin karakteristik özelliklerinden birini yakalar. Kapitalizm bugüne kadar var olmuş en anarşik güçtür. Kelimenin gerçek anlamıyla bir arkiye, bir başlangıca ya da temele sahip olmaz. Gel gelelim kapitalist din burada Hristiyan teolojisine olan asalakça bağımlılığını da ortaya koyar.
Bu noktada kapitalist anarşinin paradigması işlevini gören şey kristolojidir. 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Ariusçuluk mevzusunda yaşanan ve Doğu Kilisesi ile birlikte imparatorun da şiddet içeren eylemler de dahil olduğu itilaflar kilisede derin bölünmeler yarattı. Sorun tam da oğulun arkesiyle ilgiliydi. Hem Arius hem de muarızları oğlun baba tarafından yaratıldığında ve bu yaratımın ezeli ve ebedi zamanlardan, yani Arius'un falan filan önce gerçekleştiğinde hemfikirdi. Arius'a göre baba mutlak olarak anarşikken oğul başlangıç halindedir. Ama anarşik değildir, zira babadan temellenmiştir. Logos'a babada sağlam bir temel atfeden bu heretik tarza karşı İmparator Konstans 343 yılında Sofya'da bir araya getirdiği piskoposlar net ifadelerle oğlun da anarşik olduğunu ve bu niteliğiyle babayla birlikte mutlak anarşik ve ebedi olarak hüküm sürdüğünü beyan ettiler. Kapitalizm, kristolojinin anarşik karakterini miras alır, sekülerleştirir ve uç noktalara götürür. Şayet kristolojinin bu kökensel anarşik ilahi misyonu anlaşılmazsa, Hristiyan teolojisinin sonraki süreçte anarşik bir eğilim gösteren tarihsel gelişim süreci ya da ontoloji ile praksis, var olmak ile eylemek arasında kopuşlar öngören ve bunun sonucu olarak irade ve özgürlüğe vurgu yapan Batı felsefesinin ve siyasetinin tarihi de anlaşılmaz. İsa anarşiktir demek son tahlilde modern Batı dilinin, praksisinin ve ekonomisinin varlıkta bir temeli yok demektir. Kapitalist dinin ve bu dine tabi felsefelerin neden iradeye ve özgürlüğe bu kadar ihtiyaç duyduklarını şimdi daha iyi anlıyoruz. Özgürlük ve irade, antik dünyada iç içe geçmiş var olmak ve eylemenin, ontoloji ve praksisin ayrı ayrı yollardan ilerlediği anlamına gelir. İnsani eylem artık varlıktan temellenmez. Bundan dolayı da insani eylem özgürdür. Yani tesadüfe ve belirsizliğe mahkumdur. Son kısımları çok fazla izah etmedim arkadaşlar. Hem zaten gayet güzel izah etmiş. Hem de başka mesela orada istisna hali var. Giorgio Agamben'in kanaldaki o istisna hali videosuna bakmanızı, külliyat videosuna tavsiye ederim. Jean Baudrillard'a, Marx'ın yabancılaşma terimine, Jean Baudrillard'ın gösteri toplumuna, simülasyonlarına bakmanızı tavsiye ederim. Az buçukta tabii olay ekonomi olunca son bölümde biraz da iktisat giriyor işin içine. İktisat temeli olmayan arkadaşları yormak istemediğim için sadece hani alıntılar yapıp geçtim. Buraya kadar geldiyseniz beğenmenizi, yorum yapmanızı rica ediyorum. İstirham ediyorum. Beğenmenizi, yorum yapmanızı ve beğenebileceğini, ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz insanlarla da paylaşırsanız memnun olurum. Kanalın büyümesine faydalı olursunuz. Biz de daha çok insanlara daha faydalı oluruz. Herkese kolay gelsin.